Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillahillezî hedâna. Ağırlık bakımından en büyük sözü söylüyordu. Bütün cihana bedel. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah sözünü söylüyordu. Öyleyse insan imanının nispetinde bildiği büyük davayı başkalarına anlatmaya çalışacaktır. Allah vardı ve kimse bundan ötürü gam etmiyordu. Allah ehli ihsanla beraberdir. Onu görüyor gibi ona kul olup ondan dönmeyenlerle beraberdir. Peygamberinizin dert ve davasını dert ve dava edinin. Allah'ın isteği budur. Öğrendiğimiz her şeyi başkalarına anlatmak müminin şiarıdır. Uyuşuk uyuşuk dolaşmak bu da kafirlere has bir sıfattır. Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri bizleri yolunda kaim ve daim eylesin. Muhterem Müslümanlar, her muvaffakiyetin arkasında ısrar etme, dayanma, direnme vardır. İnandığımız yolda dayandığımız, direndiğimiz, sabrettiğimiz nispette muvaffakiyet elde edecek, Cenab-ı Hakk'ın rızasını kazanacağız. Ufak bir gevşeklik, ufak bir tereddüt, bütün kalbi melekelerimizin, dimai melekelerimizin sönmesine sebebiyet verecek ve o ana kadar yaptığımız bütün hizmetler de boşu boşuna gidecektir. Nice yolda işi bırakmış dönmüş kimseler vardır ki, o ana kadar çektiği zahmetler yanına kar kalmış, hiçbir şey de kazanamamışlardır. Esasen dünya hayatında da durum bu merkezdedir. Hangi işimiz vardır ki onu yarıya kadar götürüp bıraktıktan sonra ondan semere almayı bekleriz. Bağımızın timarı, hayvanlarımızın bakımı, evlatlarımızın bakımı, bunlardan hangisini yarıda bıraktıktan sonra semere aldığımız müşahede edilmiştir. Ahirete ait, Allah'a ait, cenneti kazanmaya matuf bütün işlerde aynı kanunla mümin hareket eder. Nazarını tevcih ettiği Allah ufkundan bir an nazarını ayırmaz. Gönlünden derin bir iştiyak, bir arzu ile daima Allah'a mülakki olacağı o anı intizar eder. O kapıdan ayrılmak ona adeta ölüm gelir. Ve o Allah'ın tevfik ve inayetiyle muvaffak olur. Bir kedinin delikten çıkan mahluku beklediği gibi Hakk'ın rızasını, Hakk'ın tecelli edeceği anı bekleyen insan muvaffak olur. Günlerce, aylarca, senelerce kat ettiği halde umduğunu elde edememesine rağmen yılmayan, usanmayan insan o yolu kat eder, tepeleri aşar ve umduğunu da Allah'ın tevfik ve inayetiyle elde eder. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam tazikler karşısında, hırçınlıklar, anlayışsızlıklar karşısında eğer tereddüt gösterse dönseydi, bugün bizim müşahede ettiğimiz muvaffakiyeti elde edemeyecekti. O her şeye rağmen 13 sene adeta sema yüzüne bakmıyor, yeryüzüne bakmıyor, kimse onun sözüne kulak vermiyordu. Bütün bunlara rağmen ısrar etti, direndi, sabretti, dayandı, Allah da tevfikini yar etti. Dönek kimseler matlub olan şeyi elde edemezler. Yarı yolda işi bırakanlar matlubu elde edemezler. Tepeye çıkarken zoru gördüklerinden ötürü işi bırakanlar matlubu elde edemezler. Kas katı bir kalbe sahip olduğun an ve aynı zamanda bastaline mazhar olup alabildiğine münşerih bir kalbe sahip olduğun an, her iki anda da aynı vaziyette Allah'a müteveccihsen, Allah'ın tevfik ve inayetiyle muvaffak olursun sen. Yağmurlu yerle yağmursuz yeri, yağmurlu sema ile yağmursuz semayı, kupkuru zeminle ot bitmiş zemini bir tutmayan insan muvaffak olamaz. Yağmurun altında da kupkuru yerde de ıslanan insanlar muvaffak olur. Kupkuru yerden dahi bir şeyler çıkarma sevdasına düşenler muvaffak olur. Taştan dahi bir şey çıkmasına inanmış kimseler muvaffak olur. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam işte bu sabrın abidesidir. Onun sadık yaranı bu sabrın abideleridir. Sabrettiler, dayandılar, Allah da tevfikini yar etti. Ya eyyühellezine amenusbiru. Ey iman edenler siz de sabredin.
direnin, yılgınlık ve tereddüt göstermeyin. Her şeye rağmen Allah kapısında kalmaya ve durmaya ısrar edin. Ve sabiru, birbirinize sabır tavsiyesinde bulunun. Sabrı anlatın, halinizle sabrı gösterin. Ve rabıtu, ve birbirinize sımsıkı bağlanın. Mahalike karşı uyanık göz olun. Tehlikeleri gözetlemede çok uyanık olun. Memleketi saracak, evinizi saracak, ufkunuzu saracak, yılanlara, çıyanlara karşı uyanık olun, hep beraber olun. Birinizin gözü diğeriniz hesabına baksın. Diğerinizin kulağı bir berikinin hesabına duysun. Birbirinizin hesabına görür, birbirinizin hesabına duyar, birbirinizin hesabına konuşur, birbirine bağlanmış bir cemaat haline gelin. لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ Ta ki felahı elde edesiniz. Kur'an-ı Kerim insanların felahı elde etmelerini bu hususlara bağlamıştır. Dayanacaksın, direneceksin, tereddüt göstermeyeceksin. Aynı halin, aynı havan başkalarına intikal ettirilmesini temin edeceksin. Başkalarına da duyurmaya çalışacaksın. Ve sonra sımsıkı bünyan-ı marsus haline geleceksin. Birbirine perçinlenmiş duvarlar haline, kurşunla birbirine bağlanmış duvarlar haline geleceksin. Bir bütün halinde arz-ı endam edeceksin. Allah o zaman seni muvaffak kılacaktır. Cenab-ı Hak bizi öyle etsin ve inşallahü teala muvaffak kılsın. Her şeyin sarsıldığı ve yıkıldığı anda bu kutsi hakikati anlayan kimseler bu noktada Cenab-ı Hakk'ın tevfikine itimat ettikleri için Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri onları muvaffak kıldı. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'a bağlı olan bir cemaat için onun kaybı kadar müthiş ve insanı dilhun edici ikinci bir hadise, ikinci bir vaka tasavvur edilemez. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ı cemaati öyle seviyor, ona öylesine bağlı idiler ki bir gün onu görmeme onlar için cehennem azabı oluyordu. Bununla beraber uyanık insanlar, kendilerine hak ve hakikat anlatıldığı andan itibaren neye bağlanmaları lazım geldiğini kavruyor, Allah'a tevekkül oluyor, Allah'a dayanıyor ve onun açtığı çığırda, onun gösterdiği ufka doğru koşmaya çalışıyorlar. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh Hazretleri bu dayanmanın, direnmenin ve tereddüt göstermemenin adeta tek insanı desek Peygamberimizden sonra sallallahu aleyhi ve sellem sezadır. Hayatı hep beraber geçmiş. En tehlikeli anlarda hep beraber bulunmuş. Hayattayken ona gelecek bütün mahalike karşı göğsünü siper yapmış, kalkan yapmış. Varlığını her an onun için amade, onun için kurban vaziyetinde tutmuş bir insan, o vefat ettiği zaman sarsılması düşünülürdü. Belki onun da tereddüte düşmesi düşünülürdü. Fakat Peygamber Efendimiz işi nerede bıraktıysa o aldığı oradan yürütüverdi. Ve Allah'ın tevfik ve inayetiyle kafirin burnunu kırıverdi. Mürtedin yüzünü yere sürtüverdi. Münafıkı içinden atıverdi. Hiç tereddüt göstermedi. Allah Resulü'nün ordusunu teşkil etti. Bu ordu düşmanın karşısına gitsin, Medine'de yalnız kalsın, bu Resulullah'ın emridir deyiverdi. Zekat vermeme hususunda direnenlere karşı, tereddüt gösterenlere karşı çıkıverdi. Atına bildi, onlara karşı cihad ilan ediverdi. Ümirtü en ukatilen nas, hatta yeşhedü en la ilahe illallah ve akamus salate ve atevuz zekâh fe izâ fealû zâlike asamû minni dimâehum ve envâlehum illa bihakkil İslam ve hisâbuhum alallah. Allah Resulü'nün mübarek sözüne tam uyarak Allah yolunda cihad etmekle me'murum. İman edecekleri, la ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyecekleri, namazlarını dosdoğru eda edecekleri, zekatlarını tamam verecekleri ana kadar cihatla mükellefim, me'murum diyordu. Resulullah devrinde verilen bir zekat koyunun boynundaki ip dahi verilmezse ben cihad etmekle mükellefim diyordu. Hiç tereddüt göstermiyordu. İş Resulullah devrinde getirildiği yerden ele alınıyor, ondan sonra yürütülüyordu. Allah da tevfikini yar ediyordu. Düşünün ki bir taraftan Roma İmparatorluğu'na karşı ordu gönderirken, beri tarafta yalancı peygamber Yemame'de Müseylemetül Kezzab, binlerce insanı baştan çıkarmış etrafında toplamıştı. Onun da burnunu kırıyordu. Münafıklar Medine'nin içinde ve dışında fitne çıkarmaya çalışıyorlardı. Onların da yüzleri yere sürtünüyordu. Bu sabrın, direnmenin, dayanmanın,
hak bildiği yolda yılgınlık göstermemenin ifadesiydi. Tereddütler daima insanları geri bırakır. Tevrat'a ait bir vakayı Cenab-ı Musa'dan naklen şöyle duyuyoruz. Ya ilahel alemin, çok kimseleri görüyorum ki sana doğru gelirken onlar yarı yolda bırakıp dönüyorlar. Cenab-ı Musa diyor, nece kimseler görüyorum ki tepeleri aşarken, yolları kat ederken sana gelen bu kimseler sonra geriye dönüyorlar. Cenab-ı Hak kemale hikmetle, kemale azametle ferman ediyor. Ya Musa onlar bana gelmiş kimseler değildi. Gelmeye niyet etmiş, tereddüdünü içinden atamamış. Esasen direnme kazanamamış, güç kazanamamış, sabretmesini öğrenememiş. Nasıl insan matlubuna, nasıl maksuduna, nasıl mahbubuna nail olur onu bilememiş kimseler. Esasen onlar şaşkınlardır. İşte 20. asırdaki bu kötü manzarayı hasıl eden de bu kabil şaşkınlardır. Çok şaşkın kimseler vardır ki hemen yola girdiği an matlubunu elde etmeyi, mahbubunu elde etmeyi, maksuduna nail olmayı düşünür. Halbuki bu yol uzaktır Yunus'un diliyle, menzili çoktur, geçidi yoktur, derin sular var. Çok kandan irinden deryalar geçeceksin, çok tepeler aşacaksın, çok dikenli tarlalarda tayaran edeceksin. Belki ondan sonra matlubuna, maksuduna nail olacaksın, vasıl olacaksın. Cenab-ı Hak sabrı sebat gösterenlerden, kabz halinde, bast halinde kendisine müteveccih olanlardan, ızdırap ve ızdırar zamanında, refah ve saadet anında aynı vaziyette kendisine müteveccih olanlardan eylesin. Ela inne ahsenel kelam ve ebda'an nizam. Kelamullahil melikil azizil allam. Kema kâlallahu tebâreke ve teâlâ fil kelam. Ve izâ kuri'el Kur'an festemi'û leh ve ansitû leallekum turhamun.